Arkadaşlar, bugün sabah uyandığımızda dünya artık dünkü dünya değildi. Orta Doğu'dan yükselen o devasa alevler ve gökyüzünde parlayan o ürkütücü patlama görüntüsü hepimizin telefonuna düştü. Haber kanalları sıcak gelişme bandıyla geçiyor. İran ve İsrail arasındaki gerilim zirve yaptı ve maalesef füzeler artık havada uçuşuyor. Ama asıl olay ne biliyor musunuz? Bugün Türkiye semalarından geçen, rotası belirsiz bir balistik füze, NATO ve müttefik hava savunma sistemleri tarafından tam tepemizde imha edildi. Şaka değil, resmen bir yıldız savaşları senaryosunun tam ortasındayız. Sokaktaki amcadan, kafedeki gence kadar herkes aynı soruyu soruyor. Biz gerçekten güvende miyiz? Binlerce kilometre öteden fırlatılan, ses hızının 5-10 katına çıkan o devasa metal yığınlarını kim, hangi teknolojiyle durduruyor? Bugün sadece bir liste yapmıyoruz. Bugün gökyüzündeki o görünmez devleri, dünyayı 3. Dünya Savaşı'ndan koruyan ya da savaşa hazırlayan en güçlü 5 hava savunma sistemini inceliyoruz. Listenin bir numarasında öyle bir canavar var ki, sadece füzeleri değil, uzaydaki uyduları bile yatağında avlıyor. Hazırsanız, çelik kubbelerin dünyasına giriyoruz. Ama başlamadan önce 2026'nın bu kaotik gündeminde doğru bilgiye ulaşmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çayınızı, kahvenizi alın, başlıyoruz. 5. sıra, MiM-104 Patrizot sahaların eski kurdu. Listemizin 5 numarasında, hani şu her krizde adını duyduğunuz, savunma dünyasının iPhone'u diyebileceğimiz meşhur sistem var, Patriot. 1980'lerden beri sahnede olan bu sistem, Amerikan savunma doktrininin kalbi. Körfez Savaşı'ndan Ukrayna'ya, oradan bugün Orta Doğu'daki krizlere kadar her yerde o var. Peki, Patriot'u bu kadar vazgeçilmez kılan ne? Beyler, hanımlar, bu sistem sürekli evriliyor. Özellikle en son versiyonu olan PAC-3, hit to kill yani vurarak yok etme teknolojisine sahip. Eski sistemler hedefi yakınında patlayarak durdurmaya çalışırdı. Ama Patriot gidip füzeye resmen kafa atıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü o füze nükleer veya kimyasal bir başlık taşıyorsa, havada patlatıp o zehri üzerimize saçmasın, doğrudan çarpışmanın şiddetiyle atomlarına ayrılsın diye. Ancak dürüst olalım, Patriot'un 2026 dünyasında bazı sıkıntıları var. Bir kere 360 derece koruma sağlamıyor. Yani yüzünü nereye dönerse orayı koruyor. Arkadan gelen bir saldırıya karşı bataryayı fiziksel olarak çevirmeniz lazım. Bu da modern savaş hızında çok büyük bir risk. Ayrıca kurulumu ve işletilmesi o kadar pahalı ki her ülkenin harcı değil. Bugün Türkiye'deki NATO üslerinde gördüğümüz o hareketliliğin ana aktörü bu ama listemizde neden 5 numarada olduğunu birazdan daha güçlü sistemleri görünce anlayacaksınız. 4. sıra, İron Dome Demir Kubbe, şehirlerin koruyucu meleği, geldik listenin en meşgul, en çok yorulan sistemine. İsrail'in demir kubbesi. Haberlerde görmüşsünüzdür. Gece karanlığında gökyüzünde birbirine çarpan ışıklar, havai fişek gösterisi gibi duran o kaos anları. İşte o sahnelerin başrolü bu sistem. Demir kubbeyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik bir yapay zeka gibi çalışması. Sistemin radarı gelen roketin rotasını saniyeler içinde çiziyor ve şunu soruyor. Bu roket nereye düşecek? Eğer roket boş bir tarlaya veya denize düşecekse, demir kubbe aman boş ver değmez diyor ve füzeyi ateşlemiyor. Sadece yerleşim yerlerini veya stratejik noktaları hedef alanları vuruyor. Bu müthiş bir tasarruf gibi görünse de madalyonun diğer yüzü karanlık. Beyler matematik yapalım. Karşı taraftaki bir grup 500 dolarlık su borusundan bozma bir roket atıyor. Sen onu durdurmak için 50 bin dolarlık tamir füzesi ateşliyorsun. Yani 100 tane roket atılsa savunma yapan ülkenin ekonomisi ciddi bir delik alıyor. İşte buna ekonomik yıpratma savaşı deniyor. 2026 yılındaki bu son çatışmalarda demir kubbe binlerce roketi durdurdu ama sistemin kapasitesi zorlandığında neler olabileceğini hepimiz gördük. Yine de kısa menzilli roket savunmasında dünyada onun üstüne yok. 3. sıra THAAD, atmosferin sınırında ki Guardian. Şimdi çıtayı bulutların üzerine uzayın sınırına çıkarıyoruz. Eğer bir düşman size kıtalar arası balistik füze ICBM fırlatırsa, yani füze önce uzaya çıkıp sonra tepenize dikey bir şekilde ses hızının 20 katıyla inmeye başlarsa ne Patriot ne demir kubbe bir işe yarar. İşte orada devreye THAD, Terminal High Altitude Area Defense giriyor. Bu sistemin bir radar ünitesi var ki akıllara zarar. 2000 kilometre ötedeki bir beyzbol topunu bile görebiliyor. TEHAD füzeleri, hedefi atmosferin en üst katmanında,
Yani henüz yere yaklaşmadan avlıyor. İşin en havalı kısmı ne biliyor musunuz? Bu füzede patlayıcı yok. Sadece saf kinetik enerji. Saatte 10.000 kilometre hızla giden devasa bir metalin hedefe çarpma anındaki o enerjiyi hayal edin. Hedef resmen buharlaşıyor. Bugün Türkiye'nin sınırları yakınında, özellikle Kürecik'teki radar sistemlerinin bu kadar kritik olmasının sebebi de bu. THAAD ve benzeri sistemler bölgedeki tüm füze hareketliliğini anlık olarak görüp merkeze raporluyor. Eğer birisi düğmeye basarsa, THAAD o füzeyi daha biz neler oluyor demeden uzayın sınırında yok ediyor. Tam bir teknoloji harikası ama o kadar stratejik ki ABD bunu her ülkeye vermiyor, hatta satışını bile yapmıyor. İkinci sıra. S-400 TRUMF, S stratejik bir santranç hamlesi ve geldik Türkiye'nin almasıyla yer yerinden oynayan, diplomasi masalarını deviren o meşhur sisteme, S-400. Arkadaşlar, siyaseti bir kenara bırakıp mühendislik olarak konuşalım. Bu alet tam bir canavar. Neden ABD bu sistemi almamızdan bu kadar korktu ve bizi F-35 programından çıkardı? Cevap basit. S-400, Batı sistemlerinden tamamen farklı bir mantıkla çalışıyor. Bir kere füzeleri dikine fırlatıyor. Bu ne demek? Düşman uçağı veya füzesi hangi yönden gelirse gelsin, bataryayı döndürmenize gerek yok. Füze havaya fırlar ve yönünü kendi bulur. 400 kilometre menzili var. Şöyle düşünün. Bir bataryayı İstanbul'a koysanız, Ankara üzerindeki bir hedefi kilitleyebilir. Daha da önemlisi, S-400'ün radarları F-35 gibi görünmez, stealth olduğu iddia edilen uçakları bile takip edebilecek frekanslarda çalışıyor. Ruslar bu sistemi yaparken Batı'nın en güçlü uçaklarını nasıl avlarız diye düşünmüşler. Bugün Karadeniz ve Akdeniz hattındaki S-400 varlığı, o bölgeyi düşman uçakları için girilemez alan A2, AD haline getiriyor. Kısacası, S-400 sadece bir savunma sistemi değil, aynı zamanda bir ben buradayım deme biçimi. Birinci sıra, S-500 Prometheus, Türkiye'nin çelik kubbesi, V zirvedeyiz. Listenin bir numarası, savunma dünyasının final boss'u S-500 Prometheus. Beyler, bu artık bir savunma sistemi değil, bir uzay silahı. S-500 sadece füzeleri vurmuyor. Hipersonik füzeleri, yani dünyadaki hiçbir radarın yakalayamadığı o korkunç silahları ve hatta alçak yörüngedeki casus uyduları bile düşürebiliyor. Düşünün, yukarıda 400-500 kilometre tepenizde dönen bir uyduyu yerden fırlatılan bir füzeyle vuruyorsunuz. Resmen bilim kurgu filmi gibi. Ama asıl gurur duyacağımız noktaya gelelim. Türkiye tüm bu krizlerin ortasında boş durmuyor. Kendi çelik kubbe projemizi hayata geçiriyoruz. Siper sistemimiz, yani yerli ve milli imkanlarla geliştirilen o dev kalkan, yavaş yavaş göklerimizi korumaya başlıyor. Aselsan ve Roketsan mühendisleri, dünyadaki en iyi örnekleri inceleyip bize ait olanı üretiyorlar. Bugün semalarımızda o yabancı füzeyi vuran irade ne kadar önemliyse, yarın tamamen kendi siper sistemimizle o füzeyi durdurmak bizi tam bağımsız yapacak olan şeydir. Çünkü unutmayın, kriz anında başkasının anahtarına sahip olduğu bir silahla kendinizi bir yere kadar koruyabilirsiniz. Ama anahtar sizin elinizdeyse, o zaman gerçekten güvendesiniz demektir. Evet dostlar, dünya 2026 yılında ateşten bir gömlek giymiş durumda. Gökyüzü artık sadece kuşların değil, çelik füzelerin savaş alanı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'nin S-400 hamlesi sizce doğru muydu? Yoksa tamamen yerli sistemlerimize mi odaklanmalıyız? Ya da bu füzelerin savaşı dünyayı nereye götürecek? Yorumlarda fena bir tartışma bekliyorum. Her bir yorumunuzu tek tek okuyup kalp atacağım. Eğer bu videodan yeni bir şeyler öğrendiyseniz, beğen butonuna basmayı ve bu bilgiyi arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Abone olup bu büyüyen ailenin parçası olduğunuz için teşekkürler. Bir sonraki videoda belki de daha barışçıl bir dünyada görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.